Herkese selamlar. Bugün size çok önemli bir ismin perde arkasını anlatmak istiyorum. Tedros Adhanom. Eminim çoğunuz bu ismi bir yerlerden duydunuz veya hatırlıyorsunuzdur. Bazılarınız ise çok iyi biliyor. Tedros Adhanom, Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki isim. Tüm dünya özellikle bu pandemi döneminde onun ağzından çıkacak şeylere bakarak sağlık politikası belirliyor. Tedros, bulaşıcı hastalıklar immünolojisi alanında çalışmalar yapmış. Ve CV'sinde yazana göre bu adam biyolog. Dünya Sağlık Örgütü'nde yayınlanan CV'si öyle diyor. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi bu kısmı aklınızın bir köşesine yazın. Birazdan lazım olacak ama önce başka bir yere gidelim. Türkiye'de 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı ismine PKK denen bölücü terör örgütü üstlendi. Bu PKK'nın ilk saldırısıydı ve yıllar boyu Türkiye'nin başına bela oldu. PKK devlet kayıtlarında bölücü terör örgütü olarak kabul ediliyordu. İşte tıpkı bizdeki PKK gibi Etiyopya isimli ülkede de Tigray isimli bir terör örgütü peyda olmuştu. 1975 yılında ülke rejimine darbe yapmak için kurulan ve harekete geçen bu yapılanma ülke yönetimini ele geçirmek, cinayet, yasa dışı faaliyetler ve birçok zorbalığın da mimarı oldu. Dünya Güvenlik Konseyi Tigray terör örgütünü terörist gruplar listesine dahil etti ve terörize faaliyetlerde bulunduğunu raporunda özellikle belirtmişti. Ve sonra Tigray terör örgütü uzun yıllar isyan faaliyetlerini sürdürdü. 1991 yılına gelindiğinde ise kendisiyle birlikte ufak veya büyük çaplı diğer örgütlerle birlik olarak ülke yönetimini devirmeyi başardı ve iktidara geldi. Meles Zenawi isimli bir adam vardı. Bu örgütün başındaki isim. Terör örgütünün lideri yani. Meles Zenawi darbeden sonra ülkenin de başına geçti ve Cumhurbaşkanı oldu. በእኛ እምነት ኢትዮጵያዊነት should be በኃይል የሚጫን አይደንቲቲ መሆን የለበትም። አንድ ሰው በኢትዮጵያዊነት እኮራለሁ ይላል። that's good መሆን ያለበት እሱ ነው። Meles çok başarılı ve zeki bir öğrenciydi. Liseyi ülkesinde okulun en başarılı öğrencisi olarak bitirdi. Daha sonra Tigrayan Ulusal Örgütü'ne dahil oldu. Bir süre sonra Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne dahil oldu. Bu sırada Marksist-Leninist Tigray Birliği'ni kurmuştu. Fakat daha sonra TPLF yani Tigray Halk Kurtuluş Cephesi isimli terörist gruba geri dönerek liderliğine kadar yükseldi. Ancak tam burada bir detay var. Hani o hep bahsettiğimiz küresel baronların önemli bir atı var ya, hep öne sürdükleri Zbigniew Brzezinski. Bu ismi biraz araştırın lütfen ya da biz videosunu çekelim. Zbigniew Brzezinski tıpkı Rusya-Afganistan savaşlarında Usama Bin Laden'e silah yardımı yaptığı gibi Etiyopya'da da Tigray örgütüne yani Meles'e silah ve para yardımı yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nı anlatıyorduk. Ne ara buralara geldik? Nasıl geldik? İzah edeyim. Dünya Sağlık Örgütü lideri olan Tedros geçmişi her yerde gizlenen bir adam. Resmi CV'sinde şimdi anlatacağımız bilgiler yok. Saklıyorlar çünkü. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı olan adam küresel salgın yönetimi ile ilgili hiçbir bilgisi olmamasına karşın o koltuğa boşuna oturmadı. Bu adam işte az önce anlattığımız Brzezinski'den yani küresel baronlardan para ve silah yardımı alan Meles'in çok yakın dostu ve Tigray isimli terör örgütünün de yöneticisiydi. Evet, yanlış duymadınız. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki Tedros, Tigray isimli terör örgütünün yöneticisiydi. Daha sonra Tigray örgütü yönetimi devralıp başa geçince Meles Cumhurbaşkanı olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı olan Tedros da Sağlık Bakanı oldu. Uluslararası düzeyde terörist bir grup olarak kabul edilen ve bu grupta yönetici ve o grup başa geçtiğinde de Sağlık Bakanı olan Tedros için elbette ki karanlık bir geçmişi olabilir.
Ama şimdi sağlık alanında güzel ve iyi işler yapmasına engel değil, güzel işler yapabilir falan diyorsanız bence öyle demeyin. Çünkü acele etmiş olursunuz. Çünkü sağlık alanında da pek de başarılı olduğu söylenemez. Neden mi? Etiyopya'da Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı süreçte sağlık ile ilgili çalışmalar yapmak yerine siyasi pek çok faaliyete katıldığı için görevini yapmadığı söylenir. Hatta buna adam kaçırma, havalanından adam kaçırma falan dahildir. Yine buna delil olarak da ülkesinde 2006, 2009 ve 2011 yıllarında ağır bir kolera salgını ortaya çıkmıştı. Sağlık alanında hiçbir çalışma yapmadı denilen Tedros'un döneminde ortaya çıkan bu salgınlar onlarca, yüzlerce insanın hayatına mal oldu maalesef. O dönemde birçok araştırma, birçok bilim insanı bu salgına kolera salgını diyordu. Yani yapılan bilimsel araştırmalar apaçık kolera salgını olduğunu söylüyordu. Ama Tedros ve yönetimi ısrarla hayır bu kolera değil, basit bir sulu ishal, basit bir ishal hastalığı falan deyip olayı kapattılar. Kapattı ama bu durum onun peşini bırakmayacaktı. 2017'de Amerikalı doktorlar bu durumu hazmedemediler ve son yapılan araştırmalarda kolera salgını olduğunu ortaya koyunca raporlar Tedros'un suç işlediğini, bilinçli olarak yüzlerce insanın hayatını hiçe saydığını ve yargılanmasını istediler. Ve Tedros, Dünya Sağlık Örgütü koltuğuna oturduktan sonra bu pandemi sürecinde de sürekli Çin'i savundu. Deyim yerindeyse toz kondurmadı. İyi de abi niye yani? Çin sevdası ne? Yönetici olduğu terör örgütü de zaten komünist bir ideolojiyi savunuyordu. Tedros'un Çin'e toz kondurmamasını yadırgamamak lazım. Hatta öyle ki Sağlık Bakanlığı'ndan hariç Dışişleri Bakanlığı da yapmıştı Tedros. Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde adeta Etiyopya'yı Çin sermayesine teslim etti. Barajlar, otoyollar, köprüler, tren yolları, enerji santralleri hepsi Çin hükümeti tarafından yapıldı. Aslında Çin hükümeti Etiyopya'ya yatırım yapmıyordu. Etiyopya'yı teslim alıyordu ve bu kapıyı açan da Tedros'tu. Dışarıdan bakıldığında Çin hükümeti Etiyopya'ya çok büyük yatırımlar yapıyordu. Şimdi bir düşünün. Bu kadar karanlık bir geçmişi olan, kendi ülkesinde yüzlerce insanın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve yargılanması talep edilen Tedros, Dünya Sağlık Örgütü'nün başında ve pandemi sürecini yönetiyor. Üstelik bu konuyla ilgili hiçbir tecrübesi olmamasına karşı dünya ülkelerinin sağlık birimleri de böyle karanlık bir geçmişe sahip adamın ağzından çıkacak beyanlara göre sağlık politikası yürütüyor. Umarım bir gün hepimizin sorgulayacağı bir toplum haline geliriz. Yani sorgulayan bir toplum oluruz. Kalın sağlıcakla.